Merhaba, bu videoda Excel 365 fonksiyonlarından let fonksiyonunu anlatacağım. Let fonksiyonu formüller içerisinde değişken tanımlayarak formüllerin daha sade görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda performans olarak da RAM'i daha az yoruyor. Formüllerin içinde bazı ifadeleri örneğin iç içe eğer kullandığımız zaman tekrar girmek zorunda kalıyoruz. İşte bunu önlemek için formülün içinde değişken tanımlayıp daha sonra da o değişkeni hesaplama tanımlayıp bunu yapabiliyoruz. Şimdi örneklerimiz var. Onlar üzerinden anlattığım zaman daha iyi anlaşılacak. Öncelikle değişken nedir? Onu anlatayım. Yani programlama dilinde değişken nedir? Şurada izah etmeye çalışayım kısaca. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi bakın burada sayı eşittir 10 dediğim ve isim eşittir Ali dediğim şeyler sol taraftaki eşitliğin sol tarafındaki şey değişken. Diyorum ki sayı eşittir 10 veya sayı eşittir 50, sayı eşittir 100. Şimdi diyelim ki program yazıyorum. İleride sayıyı kullanırsam bu o anda yukarıda ne olarak atadıysam 10 olarak yazdıysam onu 10 olarak döndürecek bana. Yani buradaki veri saklanan adlandırılmış kutu ifadesi bunu açıklamak için yazdım aslında. Yapay zekadan faydalandım aslında bu açıklamayı buraya yazarken. Ama güzel bir ifade oldu bence. Buradaki isim eşittir Ali de isim eşittir Ahmet, isim eşittir Veli de olabilir neyse. Bunu değişken olarak tanıyor. Yani diyelim ki program yazıyoruz. İsmi tekrar ileriki bir kodda kullandığım zaman bunu isim olarak değil de Ali olarak döndürüyor artık. Veyahut da sayı olarak değil de 10 olarak döndürüyor. Çünkü ben daha önce yukarıda bunu değişken olarak tanımladım gibi kısaca anlatmış olayım. Şimdi örnekler üzerinden bakalım. En basit örneğimiz de bu zaten. Burada basit bir toplam ortalama işlemim var. İşte bu ikisinin ortalaması 8. A2 artı A3 bölü 2 diyorum. Excel'de. Bu şekilde yazdım. Şimdi şurayı da bunları değişken tanımlayarak yapalım. Onu nasıl yapacağız? Şöyle. Eşittir let. Türkçe Excel'lerde de İngilizce Excel'lerde de aynı fonksiyon. Let fonksiyonu yani adı. Ad1 diyor. Klasik değişkenimiz nedir matematikte? İşte x. Biz de burada x kullanalım. Noktalı virgül. X değişkenim 11 olsun. Noktalı virgül. Y değişkenim 11 olsun. Bir de bölü 2 kısmında z değişkeni olarak atayım. Bölü yani noktalı virgül. Z değişkenimde 2 olsun. Hani bölü 2 ya. Buraya dikkat edin. Bakın hesaplama veya ad 4 diyor. Yani hesaplama adımları ne peki? Ne yapayım? Şimdi değişkenleri atadım diyor. Ben şimdi buraya bir fonksiyon yazacağım. Topla. X artı y. Pardon aç parantez. Evet. X artı y bölü z. Kapat parantez. Enter. Bakın ne yaptı? Let fonksiyonumuzu kullandık. Değişkenlerimizi atadık. Atadıktan sonra da ortalamamızı aldık. Burada bir şey yanlış mı yaptım diye bakıyorum. Evet yanlış yapmışım. Şurada y değişkenim 11 değil 5 olacaktı. O yüzden sonuç farklı çıktı. Bakın sonuç 8. Aynı şey. Şimdi bir örneğe daha geçelim. Orada daha iyi kavrayacaksınız. Şimdi burada da ürünlerim var. Burada fiyatları var. Bunlar da net fiyatlarım var. İskontolu fiyatlar bunlar. Burada da iskonto oranım var. Şimdi deminki x, y, z'yi düşünün. Oradakiler değişkendi. Şimdi ben burada bir değişken daha atıyorum. Bu sefer hücreye değişken atacağım. Şunu sileyim. Eşittir. Let fonksiyonu.
Bu sefer değişkenim ne olsun? Değişkenin adı ne olsun? Bu sefer hücre ismi vereyim. Yani daha doğrusu şöyle yapayım. Original price diyor orada. Ben de original price diyeyim. Şöyle. OP değişken olsun. Buna da hücreyi atayım. Hücreyi refer edeyim. B2 diyeyim şuraya. Noktalı virgül. Şimdi peki değişkenimizi atadık. Ne yapacağız? İskontolu fiyatı bulacağız. Net fiyatı bulacağız. Değişkenimi atadım. Şimdi burada artık bir formülle B2 ile M2 ile uğraşmıyorum bakın. Çünkü orada değişkenimi B2'ye atadım artık. OP'yi kullanıyorum. Artık benim B2 hücrem OP. Eksi 0.10 iskonto oranı. Tabii şurası parantez içi olacak. Çarpı yine OP parantez içinde. Kapat parantez. Enter. Ne yaptık? Bakın. B2 hücresini OP olarak değişken atadık. Gittik sonra B2 ile M2 ile uğraşmadan artık OP'yi kullanıyorum. Bakın B2 yerine. Böylece değişken atadık. Şunu da aşağı çekeyim. Diğer hücreler de etkilensin. Bu arada bir ipucu vereyim kısaca. Hücreyi aşağı çektiniz. Biçimlendirme de geliyor biliyorsunuz. Buralarda sarı oluyor. Bunu engellemek için burada biçimlendirmeden doldur var. Yani silmekle uğraşmayın. Buradan biçimlendirmeden doldur derseniz aksi takdirde gidip şuradan şimdi buraları sarı dolduracak. Buralara gidip buradan silmenin dolgu rengi yok falan demeniz lazım. Gerek yok. Umarım anlaşılmıştır. Yani son bir örnek vereceğim. Aslında orada daha etkili olacak. Anlamanız şöyle. Şimdi burada da bir prim tablom var. A satış ekibi var. B satış ekibi var. Prim uygulamamda şu şekilde 120 bin, yani şu A satış ekibi ile B satış ekibinin toplamı 120 bin ise prim var, değilse yok şeklinde böyle bir eğer formülü girdim buraya. Burada da D sütununda da normal iç içe eğer kullanarak işte eğer şunun toplamı 120 bin ise 120 bin ise büyükse 180 binden büyükse işte %5 uygula. Şu aralıktaysa 150 bin ile 180 bin aralığındaysa git %3 uygula. 120 binden büyükse de git şunu uygula %1, değilse de uygulama gibi bir iç içe eğer formülü uyguladım. Şimdi bu let fonksiyonuna da bakın. Burada ne yapmışım? Burada da bakın şu topla A2 B2 var ya. Bakın üstüne geldiğim zaman zaten yazıyor. 125 bin yazıyor bakın burada. Topla A2 B2'lere dikkat edin. Hepsinde 125 bin yazıyor. Şimdi aşağıdakine bakın. Topla A3 B3. Bakın 175 bin. Şimdi bunları ben değişkene atacağım. Yani TS diye bir değişken oluşturacağım. X, Y, Z oluşturduk ya. Şimdi bunu istediğim ismi verebiliyorum. Bu sefer de TS oluşturacağım. Şurada yapayım. Şunları da zaten aşağı çektiğim zaman onlar da gelecek. Orayı da sileyim. Şöyle başlayalım. Let. Değişkenimin ismi TS olsun. Yani mümkün olduğunca böyle kısa değişken isimleri verin. Hem remi olmasın. Hem anlaşılabilir. Yani isterseniz yorum satırında eğer programlama mantığıyla söyleyeyim. Yorum satırında değişkenin adı şudur diye açıklarsınız ama değişken ismini işte toplam satış demenize gerek yok. TS isimli bir değişken atıyorum. Bu sefer değişkeni formül olarak atayacağım. Diyorum ki topla A2 B2 aralığı. Değişkenim bu olacak. Kapat parantez. Şimdi iç içe eğer yine girmeye devam ediyorum. Eğer başlıyorum daha doğrusu. Bakın topla A2 B2 dememe gerek yok. Onu az önceki let fonksiyonunun içinde değişken olarak atadım. Şimdi devam ediyorum. Eğer
topla A2 demiyorum. Bakın dikkat edin. TS diyorum. Zaten burada bakın. Benim bunu bir değişken olarak atadığımı Excel bana gösteriyor. TS büyüktür. Şuradaki kriterlere göre şimdi giriyorum. 180.000'den büyükse git toplam satış yani prim uygulaması için çarpı %5. Şurada %5'ti çünkü. Şurada. Şöyle yapalım. Noktalı virgül. Eğer aç parantez TS yani topla A2 B2 aslında buradaki tercümesi büyüktür 150.000 ise TS çarpı %3 noktalı virgül eğer aç parantez TS değişkenim büyüktür 120.000 ise TS çarpı 0.01. Bunlardan hiçbiri değilse 0. Prim hesaplama yani. Kaç tane parantez açtık? 4 tane sanırım. Bir tane daha. Enter'a bastım. Bakın 1250. Aşağı doğru çekiyorum. Az önce bahsettiğim olay. Biçimlendirmeden doldur diyeyim. Şimdi bunlardan mesela şuraya bakalım. Hangisi daha anlaşılır gözüküyor? Burada bakın TS kullanılmış. TS nedir? İşte toplam satış. Toplam satış büyüktür 180.000. Hemen anladım. Şimdi buraya bakıyorum. LED işte şuradaki D sütunundaki hücreye bakıyorum. Formüle bakıyorum. Eğer kullanılmış topla A2 B2 işte yine topla A2 B2 bu A2 B2 neresi acaba falan bakayım diye böyle hem formülü uzatıyor hem de anlaşılabilirliği azaltıyor. Dolayısıyla bu LED fonksiyonu değişken tanımlama olarak kullanıldığı için faydalarını da kısaca şuraya yazmıştım. Onu da göstereyim. Zaten biliyorsunuz videoları çektiğim dosyaları yorum kısmına paylaşıyorum. Buradan yine okursunuz burayı. Açıklama kısmının üstüne gelince açılıyor. Okunabilirlik sağlıyor. Yani karmaşık formülleri daha net ifade ediyor. Performans sağlıyor. Aynı ifadeyi tekrar hesaplamak yerine az önceki gösterdiğim örnek bir kez hesaplıyorsunuz. İşte tekrarı azaltıyor. Tekrarlanan hesaplamalar yerine değişken kullanıyorsunuz. Bir de kontrol kolaylığı yani hataları bulmada ve formülü düzenlemeyi kolaylaştırıyor gibi faydaları var. Şu kısmı da anlatmıştım. Değişken nedir programlama mantığında. Yine de bir sorunuz olursa yorum kısmına yazarsanız sevinirim. Oradan cevaplandırmaya çalışırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça kalın.